Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle de pilav gibi yemeklerinizin yanına çok yakışacağını düşündüğüm kaşık kaşık yemelik nefis bir domates soslu biber turşusu tarifi vereceğim. Sizleri bekletmeden hemen başlıyorum. Öncelikle kullanacağımız sebzeleri güzelce yıkayıp tepsimizin içerisine alalım. Hemen ardından domateslerimizi hazırlamakla işimize başlayalım. Domateslerimizin kabuklarını soymadan robottan geçireceğimiz için sadece ikiye bölerek şu baş kısımlarını çıkartmanız yeterli olacaktır. Ardındansa domatesleri bir tık daha küçülterek robota alırsanız işiniz çok daha kolay olur. Bu arada eğer mutfak robotunuz veya blenderınız yok ise sadece rendenin iri gözünden geçirerek de hazırlayabilirsiniz. Özellikle de tariflerde çok sorulduğu için bunu da burada söylemek istedim. Domateslerimizi gelişigüzel bir şekilde doğrayıp mutfak robotumuzun içerisine alıp hemen tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar robottan geçirelim. Bu arada kullandığınız domateslerin cinsinin çok bir önemi yok. Zaten sulu bir sos yapacağımız için yani ister Bursa ister Çanakkale cinsi domates kullanabilirsiniz. Ve robottan geçirdiğimiz domatesleri mümkün olduğunca geniş bir tencerenin içerisine alalım. Geriye kalan domateslerimizi de aynı şekilde robottan geçirterek tenceremize aktaralım. Bu arada tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Domateslerimizi bu şekilde hazırlayıp tencereye aldıktan sonra tenceremizi ocağa alalım ve ocağımızı orta ateşte açıp ara ara kontrol ederek domateslerin pişmesini bekleyelim ve geçelim biberlerimizi hazırlamaya. Ben 1 kilogram kadar acı tatlı karışık bu şekilde kıl biber kullandım. Sizler dilediğiniz çeşit biber kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Baş kısımlarını bu şekilde ayıkladıktan sonra biberleri olabildiğince küçük bir şekilde doğradım. Doğrarken elime eldiven giydim çünkü içerisinde çok fazla acı biber vardı. Sizler de acı biberlere temas etmeden önce mutlaka eldiven kullanın. Aksi takdirde ellerinizi çok kötü bir şekilde yakabilir. Daha önce başıma geldiği için özellikle uyarmak istiyorum. Ve acı biberlerimizin de yani acı tatlı karışık olan biberlerimizin tamamı hazır oldu. Kenara aldım. Şimdi geçiyorum sarımsakları hazırlamaya. Toplamda 8-10 diş kadar sarımsak kullandım. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İsterseniz bir tık daha arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ve onları da bu şekilde doğrayıp hazırladıktan sonra şimdi kullanacağımız maydanozları da gelişigüzel bir şekilde doğrayalım. Çok küçültmenize veya çok iri doğramanıza gerek yok. Bu şekilde gelişigüzel bir biçimde doğrarsanız yeterli olacaktır. Bu arada tarifimiz için maydanoz çok önemli değil. Çok güzel bir lezzet katacaktır ama eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Ve maydanozlarımızı da hazırladık. Şimdi geçelim domates sosumuza ekleme aşamasına. Öncelikle gördüğünüz gibi domateslerimiz yeteri kadar kaynadı. Ortalama 20-30 dakika kadar bu şekilde orta ateşte kaynattım. Tamamen pişmiş durumda. Suyunu tamamen çekmesine gerek yok. Sadece pişmiş olması yeterli. Şimdi öncelikle biberlerimizi içerisine ilave edelim. Domatesleri pişirmeden de bu turşuyu hazırlayabilirsiniz ama kapaklarının atma ve turşuların taşma ihtimali olduğu için ben bu tarifi çok daha fazla seviyorum. Sizlere de önerim bu yöndedir. Biberlerden sonra hemen sarımsakları da ilave edelim. Ve şöyle bir karıştıralım. Birkaç dakika kadar biberlerin renginin değişmesini ve hafiften kaynamasını bekledikten sonra üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ve 1 çay bardağı kadar elma veya üzüm sirkesi ekleyelim. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tarifimizle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz.
Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar turşuluk, salamuralık tuz ekliyorum. Yani iyotsuz olması çok çok önemli. Ve şöyle azıcık kişniş ve azıcık da dereotu tohumu ekledim. Biz Azerbaycan'da genellikle turşulara ekleriz. Ben aromasını çok çok sevdiğim için bu turşuya da ilave etmeyi uygun buldum. Çok çok da yakıştı. Eğer elinizde yoksa kullanmaya da bilirsiniz. Ve biberlerin rengi de tamamen değişinceye kadar kaynatmaya devam ettim. Ortalama 10 dakika kadar kaynadı. Artık yeterli olmuştur. Şimdi sıra geldi maydanozlarımızı eklemeye. Bu aşamada eğer seviyorsanız kişniş de, yani taze kişniş de kullanabilirsiniz. Ve kereviz sapı da çok çok yakışır. Eğer elinizde varsa onu da kullanabilirsiniz. Şöyle biraz karıştırıp kaynamasını bekledim ki kavanozlara doldurduğumuzda daha steril olsun. Birkaç dakika kadar kaynattıktan sonra artık turşumuz hazır olmuştur. Şimdi hemen hiç bekletmeden kaynar haliyle artık kavanozlayabiliriz. Öncelikle şöyle sunum için birazcık ayırdım ve hemen ardından kavanozlara doldurmaya başladım. Bu arada kullanacağımız kavanozlarımızı mutlaka önceden kaynar suyla güzelce yıkayıp içerisinde bir damla su kalmayıncaya kadar kurulayalım. Yani kullanacağımız kavanozlar da kapaklar da ne kadar temiz ve steril olursa konservemizin ömrü de bir o kadar uzun olur. Ve kullanacağımız kapaklarımız mutlaka yeni, yani daha önce hiç kullanılmamış olmalı. Hiç kullanılmamış olmasına rağmen mutlaka onu da güzelce kaynar sudan geçirip üzerini güzelce kurulayalım. Kaynar haliyle bu şekilde iki geri bir ileri tekniğiyle sıkıp kapatalım ağızlarını. Şöyle 2 sefer kapatıp tekrar açıp üçüncüde tamamen kapatıyoruz. Tamamen soğuttuktan sonra kavanozlarımızı serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. 2 seneye kadar ilk günkü tazeliğini koruyacaktır. Gerçekten çok çok lezzetli ve nefis bir turşu oldu. Bu arada piştiği ve soğuduğu andan itibaren yemeğe hazır turşulardan bir tanesi. Eminim sizler de tarifimi çok çok beğeneceksiniz. Eğer denerseniz deneyecek olan arkadaşlara fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek isterseniz eğer benimle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.